Herkese yeni bir videodan merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge Deniz Doğan. Bugün sizlere arazi maketini nasıl yaptığım bir video çektim. Şöyle bir maket yaptım. Şöyle bir maket yaptım. Bu makette normalde hoca evleri ve ağaçları falan bu şekilde detaylı gösterin diye bir şey söylememişti. Ben bunu kendim istediğim için yaptım. Kendi içimden geldiği için bu şekilde biraz detaylandırdım. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Bu yoktu. Bu maketle ilgili videoda anlattığım kısımda şu var. Şu an bunu göstermek için burada bu kısımlarını kapatmadım. Şurada görüyorsunuz boşluklar var. Bunu bu şekilde katman katman yaparak aslında daha uygun hale getirmiş oluyoruz bütçe açısından. Normalde şu kısımlarda en sonunda kapatıyorum. Ama şu an kapatmadım. Çünkü size göstermek için. Maketi yaparken çok fazla detaylıca anlatmadım her şeyi. Yani bazıları sıkılabilir diye. Ama merak ettiğiniz bir kısım olursa yorumlar kısmına her zaman yazabilirsiniz. Cevaplarım sorularınıza. Şimdi maketi yaptığım kısma geçelim. Şimdi ilk olarak arazi maketi nedir? Arazi maketinde böyle harita oluyor. Bu izoips eğrilerinin gözüktüğü. Bunun üzerinden tek tek her bir katta kartonu keserek üst üste koyuyoruz ve eğimli araziyi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi ben burada çok fazla eğim olduğu için ve geniş bir alan olduğu için daha az karton kullanabilmek için her birine tam taban yapmayacağım. Biraz daha azalta kaç tane olduğunu, genişliği, uzunluğu falan filan hepsini ölçtüm. Ne kadar bir kartona ihtiyacım olduğunu not aldım bu şekilde. 39'a 15 uzunluğunda karton kullandığımda elimdeki kartonlardan 42 tane çıkıyor. Burada 32 tane ihtiyaç var. Yani sonuç olarak yetiyor her şekilde. Bunları eskiz kağıdı kullanarak çiziyorum her bir eğriyi. Şimdi ben eskiz kağıtlarımı getiriyorum. Eskiz kağıtlarımı getirmeden önce kartonlarım çok büyük olduğu için onları göstereyim. Şöyle bir şey kartonlarım. Bunları ilk önce bir ikiye keseyim. Daha rahat masanın üstünde hareket ettirebilmek için. İkiye keseyim ve daha sonra eskiz kağıtlarımı getirip izoipsleri çizip kesmeye başlayalım. Şimdi ben eskiz kağıtlarımı getirdim. Kartonlarımı burada kestim bu şekilde. Daha yatayına da keseceğim. Şimdi eskiz kağıdını üstüne koyduğunda altını görebiliyorsun. O yüzden rahatlıkla çizebiliyorsun eğimi falan. İlk olarak en alttaki eğimden, yani burası deniz. Buradan başlamam gerekiyor ki üst üste koyduğumda buraya doğru yükselsin çizdiğimde. Kalemim nerede? Ha, şu. Bu eskiz kağıdımın gittiği yere kadar kullanırım. Bir bant yapıştırayım şuna. Bantım var burada. Şimdi ilk olarak bunları çiziyorum güzelce. Dişim kırılacak ya. Şimdi bu alttaki kağıdı yeniden bir kestim. 2,5 santim, 2,5 santim. Tam yapacağım maket kadarına getirdim. Ve yeniden çizmeye başlıyorum. Ya öyle aşırı mükemmel olmasına gerek yok zaten bu çizgilerin. Keserken şey yapıyorum aslında, hizasını veriyorum. Yani evet kağıdı kesiyorum ama kartonu tam olarak kesmiyorum.
Tamam. Şimdi ben bu ilkini burada yerini belli ettim. Daha sonra buradan kaç santim demiştik? Şimdi 15 santim şuradan şöyle işaretleyelim. Şimdi şu önündeki kısmı bu sefer çıkartıyorum. Hizasını vermiştim ya, bu sefer kesiyorum. Bu arada bu maket fotoblok dağılabiliyor keserken. İçinden top top çıkabiliyor. O yüzden böyle bunu parçalamaya çalışmadan tek tek, yani yavaş yavaş içine sokmak gerekiyor. Bir anda içine sokarak çekerseniz eğer bu çirkin olur maketiniz bayağı. Bu ikinci kat oluyor aslında. Burada da deniz olacak. Denizi koyacağım zaman altına en son yerleştireceğim. Şimdi bu benim ilk katım. İkinci katı kesip üstüne yapıştıracağım. Şimdi ilk önce bir ikinci katı da keselim. Aynı şekilde yine. Ve ovumu da getirdim. Bunun burasına sürüp bunu döndürüp buraya yapıştıracağım. Şimdi ben ilk iki tanesini yaptım. Nasıl olduğunu gördünüz zaten. Kalan kısımları hızlandırılmış bir şekilde yapacağım. Tabi arada mola da verebilirim. Yani şu an ben iki tanesini yaptım. 32 tane var demiştim size toplam. 30 tane daha bu şekilde üst üste gideceğim. En son altına denizi yerleştireceğim. Daha sonra yolları falan da yapmayı düşünüyorum. Bakalım bugün bitiririm zaten büyük ihtimalle. Şimdi ben diğerlerini yapmaya devam ediyorum. Kalan kısımları artık hızlandırarak devam ederiz. Bunlardan 7 kat yaptım. 32 tane yapmam gerekiyordu. Yani bundan bir tanesinden 7 tane buna yetti. Çok rahat bir şekilde yetecek anlamına geliyor bu. Şimdi devam ediyorum yapmaya.
Şimdi izoipslerin hepsi bitti. Şimdi bunu güçlendirme yapacağım. Şu alt kısmını koyacağım. Kartonla şöyle destekleyeceğim. Altını desteklemek için geçen dönemden elimde şöyle 4 ya da 5 milimlik kalın fotobloklardan kalmıştı. Bunu altına koyacağım. 2 sıra, bir de yatayına koyarım büyük ihtimalle. Şimdi bunu yapıyorum. Şimdi bu buraya oldu. Bunu şuradan işaretleyelim ve keselim. Bunun üzerinden yolları çizeceğim. Bir şey deneyeceğim. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Şimdi bunu tersini karbon kağıdıyla çizip kesip yerleştireceğim. Niye tersini yapıyorum? Çünkü karbon kağıdı iz yapıyor ya, siyah siyah. Bunu sıkıntı olmasın diye. Şöyle hafif bir deneyeyim bakayım. Umarım güzel olur.
Evet, videonun en sonuna o dağınıklığı temizlediğim kısmı koydum ve bence en keyifli kısmı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşürüz. Hoşça kalın.